Şimdi şöyle bir düşünelim. Binlerce yıllık düşünce tarihini, bütün o devasa fikirleri tek bir kitapta toplamak. Mümkün mü sizce? Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Ama işte bugün Bertrand Russell'ın tam da bunu denediği o devasa esere Batı felsefesi tarihine dalıyoruz. Peki tüm bu felsefe dediğimiz şey neyle ilgili aslında? Russell bize en temel sorulardan birini soruyor. Hepimizin aklına takılan o soru. Biz neyiz? Yani bir astronoma sorsanız muhtemelen şöyle der. Küçücük bir gezegende çaresizce gezinen karbon ve sudan ibaret bir yığın. Ama Hamlet'e sorsanız bambaşka bir cevap alırsınız. İşte bu iki bakış açısı arasındaki o devasa gerilim aslında bütün Batı düşüncesinin motoru. Russell felsefeyi çok güzel bir yere koyuyor. Diyor ki, felsefe ne tam olarak bilimdir ne de tam olarak teoloji. İkisinin arasında kalmış böyle sahipsiz bir arazi gibi, bir tarafsız bölge. Hani bilimin bunu kanıtlayabilirim dediği yer biter, teolojinin de buna inanmalısın dediği dogma başlar ya, işte felsefe tam o arada devreye giriyor. Elinde tek bir araç var, akıl. Ve bu akılla kimsenin cevaplayamadığı o soruların peşine düşüyor. Peki tamam, bu yolculuğa çıkacağız ama nereden başlayacağız? Russell'ın burada çok önemli bir uyarısı var. Diyor ki, bir filozofu ya da bir fikri anlamak istiyorsanız onu kendi zamanından, kendi toprağından koparıp almayın. Bunu yaparsanız elinizde sadece ruhsuz bir iskelet kalır. Çünkü unutmayın, hiçbir fikir öyle gökten zembille inmez. İşte bu karşılıklı ilişki çok kritik. Filozoflar içinde yaşadıkları toplumun, o dönemin koşullarının bir sonucu. Ama iş orada bitmiyor. Aynı zamanda ürettikleri fikirlerle geleceği şekillendiren birer sebep haline geliyorlar. Yani bir nevi bir döngü bu. Toplumsal koşullar filozofu yaratıyor, filozofun fikirleri de yepyeni bir toplum yaratıyor. Russell bu devasa tarihi anlamamız için bize bir harita veriyor aslında. Bu haritada 3 ana durak var. Antik felsefe, Katolik felsefesi ve modern felsefe. Ve her bir durak aslında bambaşka bir dünyayı temsil ediyor. O dünyayı şekillendiren şey ne mi? Toplumu bir arada tutan inançlar ve tabii ki gücün kimin elinde olduğu. Haydi o zaman bu 3 dünyaya doğru yola çıkalım. Evet, ilk durağımız, her şeyin başladığı yer, antik felsefe. Antik Yunan'ın o meşhur akıl ve düzen arayışı. Şimdi antik Yunan dünyasını anlamak için anahtar kelime polis, yani şehir devleti. O dönemde sizin kim olduğunuzu belirleyen şey ailenizden bile önce hangi şehre ait olduğunuzdu. Atinalı mısınız, Spartalı mısınız? Bütün kimliğiniz bunun üzerine kuruluydu. Hal böyle olunca felsefenin de ana derdi iyi bir insan nasıl olur sorusundan çok iyi bir vatandaş nasıl olur sorusuydu. Ama sakın antik Yunan deyince aklınıza tek tip bir yer gelmesin asla. Bakın iki uç örneği var. Sparta ve Atina. Bir tarafta bireyin devlet için var olduğu, her şeyin askeri bir disiplinle işlediği Sparta. Neredeyse hiç kişisel özgürlük yok. Diğer tarafta ise özellikle o en parlak döneminde vatandaşlarına inanılmaz bir özgürlük sunan Atina. Düşünün, aynı çağ, aynı coğrafya ama birbirinden tamamen farklı iki dünya. Antik dünyanın bu şehir devletlerine dayalı düzeni Roma İmparatorluğu ile sona erdi. Ama Roma'da yıkılınca ortaya çıkan o devasa boşluğu yepyeni bir güç doldurdu. Ve bu güç önümüzdeki 1000 yıl boyunca Batı düşüncesinin tek hakimi olacaktı. İkinci büyük dönemimize hoş geldiniz. Katolik felsefesi. Roma'nın küllerinden doğan bu dönemde felsefe artık agorada değil manastırların duvarları arasında yapılıyordu. Yaklaşık 1000 yıl boyunca Agustinos'tan Rönesans'a kadar batıdaki bütün düşünce hayatı tek bir merkez etrafında dönüyordu. Kilise, toplumu bir arada tutan şey artık şehir devletine sadakat değil ortak bir inançtı. Peki bu dönemin ruhunu nasıl anlarız? Russell diyor ki anahtar kelime ikilikler yani karşıtlıklar. Bir yanda ruhban sınıfı, diğer yanda halk. Bir yanda Tanrı'nın krallığı, diğer yanda bu dünyanın krallıkları. Ruh ve beden, papa ve imparator. Gördüğünüz gibi Orta Çağ dünyası sürekli bir çatışma ve gerilim hali üzerine kurulmuş. Her şey iki kutuplu. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Baktığınızda bütün ordular, bütün silahlı güç kralların elinde. Ama papa ile imparator arasında bir anlaşmazlık çıktığında kazanan genellikle kim oluyordu? Kilise. Neden? Çünkü kilisenin elinde ordulardan çok daha güçlü bir silah vardı. İnsanların inancı. Cennetin ve cehennemin anahtarlarının kendi ellerinde olduğuna dair o sarsılmaz inanç. Ama hiçbir yapı sonsuza dek sürmez. 1000 yıllık bu düzen de sonunda çatırdamaya başladı. Ve bu çöküş bizi bugünün dünyasına, yani modern felsefeye getirdi. Ve işte üçüncü ve son büyük durağımız modern felsefe. 17. yüzyılla birlikte
Adeta bir deprem yaşandı. Düşünce dünyasının temelleri sarsıldı. Çünkü otoritenin kaynağı değişiyordu. Yüzyıllardır süren kilisenin otoritesi zayıflarken yepyeni bir güç sahneye çıkıyordu, bilim. Ve bu basit bir değişiklik değil, her şeyi ama her şeyi değiştirecek bir devrimdi. Toplumu bir arada tutan güç artık kilise değil, ulus devlet olmaya başlayınca felsefenin de gündemi değişti tabii. Sorular artık gökyüzüyle ilgili değil, yeryüzüyle ilgiliydi. Tanrı'nın krallığı yerine bu dünyada en iyi devleti nasıl kurarız sorusu merkezdeydi. Tıpkı antik Yunan'da olduğu gibi siyaset felsefesi yeniden sahnenin yıldızı oluyordu. Bu yeni çağın en iyi örneği kim derseniz tabii ki Descartes. Bu yeni filozofların tavrı şuydu: artık yeter. Kilisenin ya da Aristoteles'in söylediklerini temel almak zorunda değiliz. Onlar bilimdeki o baş döndürücü gelişmelerden ilham alarak yepyeni bir şey denediler. Her şeyi bir kenara bırakıp felsefeyi en baştan, sıfırdan sadece ve sadece kendi akıllarının gücüyle inşa etmeye çalıştılar. Bu inanılmaz bir cüret. Peki, Antik Yunan, Orta Çağ, Modern Dünya. Bütün bu yolculuğu yaptık, geldik bugüne. Şimdi soralım, bütün bunların bizim için, yani 21. yüzyılda yaşayan bizler için ne anlamı var? Felsefe ne işe yarar? Russell'ın cevabı bence çok önemli. Felsefe bizi iki aşırı uca savrulmaktan korur. Bir yanda bilim var, bize bildiğimiz şeyleri söyler. Ama bildiklerimiz o kadar az ki. Diğer yanda teoloji var, bilmediğimiz konularda bize kesin inançlar sunar. İşte felsefe bu ikisinin arasında duruyor. Bize şunu öğretiyor: ne her şeyi bildiğini sananların dogmatizmine kapıl, ne de çok az şey bildiğin için hareketsiz kal. Ve belki de işin özü bu. Russell'a göre felsefenin bize bugün verebileceği en büyük ders, belirsizlikle yaşamayı öğrenmek. Yani kesin cevapların olmadığı, her şeyin sürekli değiştiği bu dünyada korkudan felç olmadan yolumuza devam edebilmek. Felsefe bize hazır cevaplar sunmaz ama bize o cevapları ararken doğru soruları sorma cesaretini verir. Ve belki de en değerli şey budur.